5 PCI'dan, 10 PCI'dan, 1.5 PCI'dan nasıl emin oluyoruz? İşte bu aletlerin en güzel tarafı 5 PCI'ye ayarlıyorsunuz. Olduğu gibi havayı basıyor. 5 PCI'ye geldi mi Bu şeyi duruyor. yapın ama sıcak Aynı zamanda silikonla yapmayın. Ben bir daha yapacak olsam epoksi ile kapatırdım burayı. Epoksinin sıcak olmaması, daha güzel kapatacak olması ve işte paslanmayı engelleyecek olması nedeniyle arkadaşlar merhaba. FLTB5 modelini sattım ve model yükselttik. Anlayacağınız FLTB9 modelini aldım. Instagram'ımı takip edenler zaten bir süredir bunu biliyor. Ve bu işte detaylı videoları soranlar oldu. Yoğun bir soru bombardımanı değil de 2-3 güne bir abi ne zaman video geliyor vesaire. Ben de birkaç özel sorunumdan dolayı geciktirdim maalesef. E, Detay videosunu 2 bölüm çekeceğim arkadaşlar. Birinci bölümü bugün. Akü, akünün diğer aksesuarları, akünün detayları. Bu bir. 2. Şişirme, indirme, söndürme. Birkaç tane şurada şey var. Şişirme aparatı. Onlar hakkında bilgi vereceğim. Bunun hakkında da sorular geliyor. Başka arkadaşlarımıza da sorular geliyor. Bir de ben Türkiye Velibot WhatsApp grubundayım. Bu orada da tartışılan bir konu. Üçüncüsü de şu arkadaşlar. Ee, Şöyle elimle de göstereyim. Bayağı büyük. Bu tekerleklerin montajını yapacağız. Neden almak zorundayız? Almasak olmaz mı? Bunların cevaplarını arayacağız. İsterseniz şuradan aküden başlayalım arkadaşlar. Evet, ben diğer aksesuarlarım yani sadece motor ve balık bulucu dışında başka elektrikli aksesuarlarım şurada gözüküyor. Aksesuarlarım olması nedeniyle 100 amper bir akü aldım. Sadece balık bulucu ve motor kullanacak arkadaşlar için 60 amper bir akü kesinlikle yeterli olacaktır. Hatta 2 av boyunca yeterli olacaktır. Birinci nedeni bu ilave aksesuarlar. İkinci nedeni denize çok yakın bir bölgede oturmuyorum. Gittiğim zaman da en az bir gece, 2 gece, bazen 3 gece kaldığım oluyor. Bu sürede de böyle şarj vesaire gibi sorunlarla çok uğraşmamak için 100 amperlik aküyü tercih ettim. Bu 14 kilo arkadaşlar. 60 amperi de yanılmıyorsam 6 kilo. Yani yanılmıyorsam bir bakarsınız. Orbus marka lipo akü. Neden lipo akü? Şimdi burada lipo akünün, jel akünün, sulu akünün, kuru tip akünün detaylarına girip akü merkezli bir video çekmek istemiyorum. Ama kısaca şöyle diyebilirim. Lipo akülerin kullanım ömrü tartışmasız uzak ara en iyi akülerdir. Şarj deşarj disiplinsizliğine rağmen zarara uğramayan akülerdir. Şarj deşarj disiplinsizliği ne demek? İstediğiniz zaman şarja bağlayın, isterseniz boşaltın, isterseniz yarısında şarja bağlayın. Herhangi bir zarar görmüyor. Çok az denecek kadar zarar görüyor. Ama jel akü işte ömrü daha azdır. Ee, Bir de şöyle düşünün arkadaşlar. Yani bunu 2-3 kişiyle bu sürede tartıştık. Şimdi bu akü 60 amperi 8.000 lira. Jel akünün 60 amperi 3.000 lira. Yani 8.000 liralık yani bir aküye 3.000 lira verip 8.000 liranın da verdiği konforu beklemek çok yanlış. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Yani ben meslek hayatım boyunca da bu balıkçılık
sektörüne girdiğim yaklaşık 14-15 sene oluyor. Ben şunu öğrendim. Para yalan söylemez. Bir tanesi 8 bin lirası çok 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 daha iyidir. Bir tanesi 3 bin liraysa evet daha kötüdür. İşte onun yerine bunu alsak olur mu? Olur arkadaşlar. Yani jel akü alsanız da olur. Jel akü daha az ömürlüdür. Ee, Daha çabuk bozulacaktır. Raf ömrü daha kısadır kullanmadığınız zamanlarda. Ee, Yani şunu demek istiyorum. 3000 liralık bir akü alıp 8000 liralık bir akünün vaat ettiği konforu beklemeyin. Ona göre tercihinizi yapın. Paranız varsa kesinlikle lipo akü düşünün. Bu konuyu kapatalım. Yani bunun çok teknik detayları var. Ben sayfalarca okuduğum makaleler var vesaire. Gücünüz yetiyorsa lipo akü almalısınız. Bu akünün markası Orbus. Evet, üzerinde bir tane soket görüyorsunuz. Anderson soket diyorlar buna arkadaşlar. Bunu böyle bağladık. Sebebi de şu. Motora biliyorsunuz bakın orijinal bağlantı bu. Yani motordan geleni maşalara bağlıyorsunuz soketten. Bu maşaları da aküye irtibatlayıp ava çıkıyorsunuz. Yani bir kere koltuğun arkasında müdahale edebileceğiniz bir yerde değil. Evet bu maşalar gördüğüm kadarıyla böyle inanılmaz kaliteli maşalar değil. Tamam güzel ama çok kaliteli değil. Maşaları bağladınız. Olmaz da oldu çıktı. Ne yapacaksınız? Ben size söyleyeyim mecbur kıyıya gidip maşayı tekrar takıp tekrar açılacaksınız. Ve giderken de paletleri kullanacaksınız. Motor bağlı olmadığı için. Bir de maşa kısa süreli işlevler için kullanılır. Yani bir arabadan arabaya aktarma atarsınız o zaman kullanılır. Yani bu tür şeyler için kullanılır. Atıyorum 5 saatlik bir avda şuna ümit bağlamak çok mantıklı değil. O yüzden bunu iptal ettik. Şöyle. Hatta şunu şuradan kesip şöyle başka bir sokete de bağlayabilirdik. Ama işte garantisi bitmesin. Olur yarın öbür gün satmaya kalkarız. Orijinalliği korusun diye. Buradan buna bir Anderson soket taktık. Yani direkt bağlıyoruz aküye motorumuzu. Maşa iptal. Fakat küçük bir nüans var. O da şu. Anderson soketimizi aldığınız gibi bu sokete takmanız imkansız. Bakın şurada merdivenimsi bir yapı var. Normal Anderson soketlerde bu merdivenimsi yapı yok arkadaşlar. Dolayısıyla orijinal bir Anderson soketi buraya taktığınızda şu çıkıntı Anderson sokete engel oluyor ve takamıyorsunuz. Onun için şurada gördüğünüz bakın şurada şu sütun, kiriş artık ne dersiniz deyin. En üstten tıraşlama şeklinde sona doğru tıraşlayarak yavaş yavaş o sütunu yedirdiğinizde buraya belli bir seviyeye geldiğinde tıkırt diye artık soket oturuyor. Şimdi fotoğraf koyacağım. Fotoğrafta daha net göreceksiniz demek istediğimi. Evet, sonuç itibariyle motorumuzu artık aküye direkt bağlıyoruz. Maşa derdimiz kalmadı. Daha sonrasında FRTB 5'te biliyorsunuz 5 amperlik bir akü kullanıyordum balık bulucu için. Balık bulucuyu da buraya bağladık. Balık bulucunun da bağladıktan sonra diğer aksesuarları da buraya aktarıp işi bitirdik. Onu ikinci videoda çok detaylarını anlatacağım. Şu nedir? Mesela işte bunlar nedir? İkinci videoda anlatacağım. Balık bulucu ve motoru aynı anda çalıştırmanız mümkün. Diğer bir husus şarj cihazı arkadaşlar. Bakın şarj cihazı. Aslında bende şu vardı. Boş'un bir modeli vardı. Çok da memnundum. Ama bu Türkiye Velibot WhatsApp grubunda Emre Eren arkadaşım İstanbul'dan, Volkan Gül arkadaşım Eskişehir'den. Volkan Gül'ün de Instagram hesabı bir balık bir hikayedir.
Çok da güzel gönderileri ve reelsleri var. Tavsiye ederim. Üçlü görüşmelerimizin sonucunda onlar benim dikkatimi çekti. Ya dedi, bakın bu şarj cihazının LiPo seçeneği var. Ben aslında teknik bilgi olarak biraz geride kalmışım bu durumda. Ben böyle bir seçeneğe gerek olmadığını düşünüyordum. Normal bir şarj cihazının da çok rahat bu aküleri şarj edebileceğini düşünüyordum. Tabii böyle LiPo gibi bir seçenek koyduktan sonra Einhell firması e-ticaret sitelerinde bolca var arkadaşlar. Bir sürü malzemesi var. Bunun yabancı videoları da var. Oradan nasıl menüleri gezeceksiniz öğrenirsiniz. LiPo seçeneği olunca da vardır bir bildikleri dedim. Yani ben çok böyle teknik araştırmasını yapmadım açıkçası. Ama işte pahalı bir akü. Bunu da LiPo seçeneği varsa bu şarj cihazıyla şarj edelim diye düşündüm. Şarj cihazı da böyle. Şimdi şurada bir husus var. Bakın akü kutup başlarını ne yapmışım? Silikonlamışım arkadaşlar. Bu konuya geçelim. İşte bir yetkili satıcıyla görüştük biz. Yani Orbus merkezi aramadık. Yetkili satıcı dedi ki evet, greslemeniz lazım. Yoksa paslanır vesaire gibi. Ben de sivri zekam sıcak silikon buraya sıktım arkadaşlar. Sıkarken de vidalardan küçük küçük dumanlar çıkmaya başladı. Ya, uyguladığım sıcaklıktan olabilir. Bu dediğim şeyi yapın ama sıcak silikonla yapmayın. Ben bir daha yapacak olsam epoksiyle kapatırdım burayı. Epoksinin sıcak olmaması, daha güzel kapatacak olması ve işte paslanmayı engelleyecek olması nedeniyle epoksi kullanırdım. Daha sonra buraya şu akü monitörünün bir şantı var. Onu da bağlayacağım. Onu da bir dahaki videoda gösteririm. Teknik detaya girmeden, çünkü bunlar çok teknik detaylı işlemler. Peki reis, buraları kapattın. Aküyü nasıl şarj edeceksin? Dediğinizi duyar gibiyim. Evet, onun için de şöyle Maşalı Balıkçı versiyon 784 şarj kiti yaptım arkadaşlar. Bunu buraya takıyorsunuz. Şuraya takıyorsunuz. Akü kutup başlarında şu vidalara artı eksi. Şu aradaki tel de yanlışlıkla da olsa birbirine değmesin diye aldığımız bir tedbir. Dolayısıyla gres gibi lanet bir şeyle uğraşmamış oluyorsunuz. Şimdi buraya gres sürdünüz. İşte kablo takarken şu elinize değecek, batacak. Şarj sırasında gresi temizle, şarj et. Ondan sonra tekrar gres sür falan, bir sürü problem. Ben sizin yerinizde olsam epoksiyle buraları kapatır. Şöyle bir şarj kiti yapar. Basit bir şey arkadaşlar. İşte bakın, lehimle cıvataları, maşalar güzel tutsun diye şu maşalar şarj cihazının. Yine bir Anderson soketle bunu ne yapabilirsiniz? Şarj edebilirsiniz. Tabi üstünde de gösterge var. Ama bu akü monitörünün nedenini daha sonra anlatacağım. Akü ile ilgili bakın arkadaşlar, şurada orijinal bağlı 4 tane D halka var. Bu D halkaları, bu akü olur ya, kayar, düşer Allah korusun. Beraberinde kablolar bağlı zaten. Yani başınıza bin türlü iş gelir. Şunlardan edindim arkadaşlar. Bu bayağı güçlü bir şey. Lastik diyeyim, esneyebilen bir şey. Şöyle karşılıklı şöyle takarak 4 noktadan bağladım. Bunlar göründüğünden çok daha uzun parçalar arkadaşlar. Bunu da nasıl kısaltıyorsunuz? Bakın, şunu şöyle aşağı çektiniz. Şu tırnakları tornavida ile kaldırdığınızda bu lastik çıkıyor. İstediğiniz boyda kesip tekrar bunu sokup penseyle lastiği sıkıştırıp tekrar şunu yerine oturtturduğunuzda yeni boyda kullanmaya başlıyorsunuz. Şunları da atmayın. Yani kestiğiniz parçaları. Belki daha sonra daha uzun
bir şeye ihtiyacınız olur. Kafalar çok rahat çıkabildiği için kancalar, bunları da kullanmış olursunuz. Peki yani şu soruya bir cevap var mı? Lipo seçeneği olmayan bir şarj cihazıyla şarj edersek ne olur? Bu soru mühendislik seviyesi bir soru arkadaşlar. O yüzden aldığınız yerin fabrikasında mühendislerle görüşmeniz çok daha mantıklı. Ben 100 amper bir de çok daha pahalı. 14-15 bin lira falan şu an. 15 bin lirayı çok riske etmek istemedim. O yüzden o 3 arkadaşımız tartıştık. Bu sonuca vardık ve düşünmeden aldım. Lipo seçeneğinde pilimi şarj ediyorum. Neyle şarj ediyorum? Maşalı Balıkçı versiyon 784.1 şarj kitiyle, şu amele şarj kitiyle böyle takıp şarj ediyorum. Evet, aküyle ilgili hususlar bunlar arkadaşlar. Şimdi aküyü sökeyim. Şunları bir boşaltayım. Ondan sonra bunu bir indireyim havasını tamamen. Şurada hava basma ile ilgili cihazlar görüyorsunuz. Şu iki kombinasyonu denedim. Bu daha yeni geldi arkadaşlar. Decathlon'dan dün geldi. Sizlerle beraber ben de ilk defa deneyeceğim. Kafanızda bir şeyler şekillensin diye bu bilgiyi vereceğim. Çok uzun sürmeyecek. Kısa kısa hemen böyle sadece ne kadar sürüyor, bu varsa evinizde ne yapabilirsiniz gibi alternatifleri sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben de ilk defa sizinle bir denedim. Bu Decathlon'un iTwit marka şişirme pompasını. Harika bir şey çıktı önüme. Ben elimdeki imkanlarla, şunlarla yapıyordum. Ve gayet iyi diyordum. Yani 10 dakikaya yakın bir sürede şişirebiliyordum.
Ama bu böyle manyak bir şey çıktı. Beğenmeseydim iade edecektim. Ee, ama artık bizim ve bununla şişirmeye devam edeceğim. Şişireceğiniz elinizde hiçbir şey yoksa, yeni bir şey alacaksanız şiddetle tavsiye edilir. El pompanız varsa, memnunsanız sıkıntı yok. Ama el pompası da öyle çok ucuz bir şey değil biliyorsunuz. Böyle bir şeye geçmek isterseniz elektrikli pompaya tavsiye ederim. Ben el pompayı artık rafa kaldırdım. Bu araçta taşırken şu camı falan düşmüş. Biraz bozuk gibi. Yani böyle çok sinmedi içime. Bir de gelen sorular işte bizim grupta da tartışılan 5 PCI'dan, 10 PCI'dan, 1.5 PCI'dan nasıl emin oluyoruz? İşte bu aletlerin en güzel tarafı 5 PCI'ye ayarlıyorsunuz. Olduğu gibi havayı basıyor. 5 PCI'ye geldi mi duruyor. Aynı zamanda çok hızlı söndürdü. Havayı çekmek için önce şu butondan boşalttıktan sonra hortumu şuraya alıyorsunuz ve açma kapamaya bastığınızda hemen söndürmeye başlıyor ve çok iyi söndürdü diyebilirim. Sadece 12 voltla çalışıyor arkadaşlar aracı aküsünden. Aşırı uzun bir kablosu yok. Tahmin ediyorum 2,5 metre, 3 metre civarı. Ben aküden yine Maşalı Balıkçı versiyon 8.6.4 böyle bir çakmaklık çıkışı, Anderson soketli çakmaklık çıkışı yaptım. Evde bunu böyle şişirebileyim diye. İşte şu artı eksi tuşlarından basacağınız PC'ye ayarlayıp çalıştırma butonuna bastığınızda harika şişiriyor. Birer dakika diyebiliriz arkadaşlar. 10 PCI orta bölüm, 5 PCI, 5 PCI birer dakikada şişirdi diyebilirim. Daha önce ben şu çocuklarımın işte plaj şişme şeylerini, e, malzemelerini bununla şişiriyordum. Önce bunu takıyordum. Şunları da kendim uydurdum böyle silikon, teflon bant vesaire şuraya girecek şekilde. Önce bununla şişiriyordum. Çok hızlı şişiriyordu. Daha sonra buna geçip şöyle, bu bir lastik, araba lastik şişirici biliyorsunuz. Buna geçip 5 PCI'ye ayarlayıp 5 PCI'ye gelince durmasını bekliyordum ki çok yavaş. Şöyle bir durum var. Dakikada 11 litre basıyor arkadaşlar. Aşırı yavaş. Dakikada 350 litrenin üstünde basıyor ama basıncı gördüğü an devam etmiyor. Basınca rağmen 11 litre basmaya devam ediyor. Bunun bu değeri yoktu. Bu cihazın ilk gruptan fikir ona ait. Emre Eren arkadaşım var, kardeşim İstanbul'dan. O satın aldı. Ben bundaki yavaşlığı bildiğim için önce bir tereddüt ettim. Yani dedim bu yüksek basınçlı elektrikli pompalar çok yavaş hava basıyor vesaire. Sonra ben de riske girdim. Aldık, denedik ki gayet tatmin edici. Tabi elinizde böyle bir şey var, lastik şişirici varsa, otolastik şişirici, şöyle bir aparata mecbursunuz. Bunu yerine takıp şuradan açılıyor. Bakın. Bunu siboba takıp şurayı da şuraya irtibatlamak zorundasınız. Bunu başka türlü bu botta kullanamazsınız. Şu aparat. Şöyle bir basınç ölçme aletim vardı. İşte pompa, el pompasıyla basıp bununla basıncı ölçüp öyle devam etmeyi düşünüyordum. Ama el pompası, şu gördüğünüz kalabalık tek başına hepsini çöpe attı arkadaşlar. Kolay kolay böyle bir ürünün arkasında durulmaz. FLTP 9 için konuşuyorum. Harika bir ürün. Artık bizde ve bu pompayla devam edeceğiz.
Şimdi sıra geldi şu lastiklerimizi yapıştırmaya arkadaşlar. Lastiklerimiz, biz Volkan Gül arkadaşım yine bir gün konuşuyorduk, yazışıyorduk. Bir balık bir hikaye Instagram hesabı. Buna bir çözüm bulmamız lazım diye. Neye çözüm bulacağız? Bir kere zaten FLTV 9 ile 5'in bilgilerini okuduğunuz zaman birinde 7, 6,5 kilo, birinde 14 kilo yazar. Kafadan 2 katı zaten. Bir aksesuar, olta, akü işin içine daha da ağırlaşıyor. Ve FLTV 5'teki gibi şuradan şöyle yandan tutup kaldıracak bir kulbu yok. Şuradan tutacağınız bir yer var ve şuradan tutacağınız bir yer var. İşte bu sorunu çözmeliyiz falan. O araştırdı, ben araştırdım. Birkaç video, bu Hollanda firması, Flat Plus Hollanda firması. Onun küçük bir videosunu bulduk. Volkan siteyi buldu. Baktık Türkiye'ye göndermiyorlar. En yakın Bulgaristan'a gönderiyorlar. Bulgaristan'da bir arkadaşımızın evine gönderdik. O bize getirdi vesaire. Olmazsa olmaz mı? Arkadaşlar tek başınıza bunu zarar vermeden suya sokmanız imkansız. Yani bu lafımın arkasındayım. Tek başınıza, ama 2 kişiyseniz biriniz buradan, biriniz arkadan tutarak bunu suya sokabilirsiniz. 1, 2. Bunu motoru takmak için dik pozisyona getirdiğinizde bu tekerlekler bir dayanak olacak. Bu bir avantaj. Yere motoru takıp yatırdığınızda tekrar motoru koruyacak bir yükseklik elde etmiş oluyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra suya girdiğinizde bunlar yaylı arkadaşlar, bakın. Şimdi tek elle göstermek zor olacak. Bunu böyle yukarı çekip istediğiniz şekle yatırabilirsiniz. Suya girdikten sonra şu orta bölüme yapıştıracağız, alt kısma. Tekerlekleri katlayıp devam edebilirsiniz. Dönüşte de suya inip tekerlekleri açıp şuradan tutup sürükleyerek el arabası kıvamında bunu istediğiniz yere sürükleyebilirsiniz. Volkan Gül arkadaşım bunları taktı, kullanıyor. Engebeli zeminlerde denge problemi oluyor. Bunun dışında harika bir şey dedi. Tabanın çok geniş olması kum vesairede de batmadan ilerleyebileceğini gösterir. Flat Plus firması da zaten kendi beli botu için bunu tasarlamış. Biz de işte öyle araştırdık. Kano için çok fazla böyle el arabası şeklinde tekerlekler, çok ürün var. Ama bizim kafamız buna yattı. Karşılıklı fikir alışverişiyle yapıştırma işlemini yaptık. Firmaya önce Instagram'dan ulaştık. Volkan'a bir video göndermişler, bana başka bir video. İşte yapıştırıcı şeyini sorduk. Markası ne önerirsiniz? Onlar hakkında bilgi aldık. Yine Belibot Türkiye grubundan Emre diye bir arkadaş bize bir marka önerdi. Onları araştırdık. Bana gönderdikleri videoda bu sistemin yapıştırma sırası gibi harika bilgi içeren bir videoydu. Volkan o sırayla bunu yapıştırdı ve şu an kullanıyor ve memnun. Dolayısıyla ben de bunu ekleyeceğim. Eklemezseniz ne olur? 2 kişi suya indirirsiniz. Sürükleyip götürme şansınız yok. Çünkü çok zarar görür. Motor bir defa sıkıntı olur. Eğer tek başınıza ava gittiğinizde bunu rahat rahat sürükleyerek suya sokarım diyorsanız buna veya benzeri bir şeye ihtiyacınız var. Bize 6500 lira civarına mal oldu bu tekerlekler. Full takım. İşte bir yanılmıyorsam 700 lira gibi yapıştırıcıya gitti. Onun dışında işte zımpara bir şeyler, ufak tefek malzemeler. Maliyeti bu. Şimdi yapıştırma işlemine sırayla geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle yapışacak parçalar bunlar. Bunları gövdeye yapıştıracağız.
Daha sonra bunları vidayla, şu parçayı vidayla sıkacağız. Zaten tekerleklerde kızaklı geçireceğiz. Ama önce bir yapıştıracağımız yerin bir çizmemiz lazım. Çizdikten sonra şablonunu çıkaracağız vesaire. Önce bunu yapışmış gibi güzelce sıkmamız lazım. Şöyle. Yani yapıştırmışız gibi, yapıştıracağımız gibi güzelce sıkmamız lazım. Ben bunları sıkayım. Ondan sonra yapıştıracağımız yerleri ayarlayalım. Burası botun arka kısmı biliyorsunuz. Alt arka kısmı. Buraya yapıştıracağız. Ben sıkma işlemini bitireyim. Ondan sonra yerlerini çizeriz. Arkadaşlar, yapıştıracağım yeri bu şekilde belirledim. Daha aşağı geldiğinde şurada bir çentik var ve ovalleşmeye başlıyor. Çok havada kalacak. O yüzden en yakın ve en olgun hali böyle. Şurada tam ortaya işaretledim. Volkan şu aralığı biraz açmış. Evet, olabilir. 12 de olabilir ama ben böyle araya bir de şimdi şablon için uğraşacağız. İşin kolayına kaçtım. Böyle yapıştırmayı planlıyorum. Şimdi şu yapıştıracağımız parçaların çizimlerini yapalım şablon için. Evet, çizim işlemimiz bitti arkadaşlar. Şöyle kırmızıyla gördüğünüz gibi. Düğmeye bastım ama kaydetmemiş. Yani bilmiyorum. Bu vidalar takılıyken bazı yerleri çizemiyorsunuz tabi. Şarj matkapla hemen vidaları söktüm bastırarak, alttaki yapışacak parçaları oynatmadan üst parçaları alıp kalan yerleri de, ulaşamadığım yerleri de çizdim. Şimdi buradaki sıralamayı bozmadan yukarıya şöyle yapışacak parçaları dizdim arkadaşlar. Şimdi şablon çıkarmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, şablonumuz bitti. Çizdikten sonra şablonumuzu oluşturduk. Bu şablonu yapmazsak ne olur? Bu yapışkan malzemelerin dışına çıkan yapıştırıcı çok sıcak havalarda macunlaşır. Ve toz, toprak ne kadar şey varsa üstüne yapışır ve çıkarmanız imkansız hale gelir. Bu işin doğrusu bu. Şablonlu yapmalısınız. Böyle olunca da temiz bir iş çıkacak umarım. Şimdi diğer aşamaya geçelim. Şimdi hem şu yapıştıracağımız petlerin alt yüzeylerini hem de bu botumuzun yapışkan süreceğimiz yerlerini bu zımparayla biraz zedeleyeceğiz arkadaşlar. Zarar vermek ölçüsünde değil de zedeleyecek kadar zımparalamamız gerekiyor. Ben bunun için 120 grit, yani esnaf ağzıyla 120 kum bir zımpara beğendim. Şimdi zımparalamaya başlayalım. Daha sonra bunları temizleyip yapıştırıcıyı sürme kısmına geçeceğiz. Şimdi ıslak mendille bu zımparaladığımız yerleri silelim. Temizliği bittikten sonra o kuruyana kadar diğer petleri
zımparalayalım. Temizlik önemli. Eğer bir şey kalırsa yapışmayı engelleyecektir. Aslında alkolle temizlemek lazım ama ben ıslak mendil tercih ettim. Bu kurusun. Biz de bu arada petleri zımparalayalım.
birinci bölüm bitti arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde bu gördüğünüz aksesuarları, şöyle kendimin yaptığı, bakın şurada balık bulucu vesaire. Bu aksesuarları nasıl takıyoruz? Nasıl bir pratiklik gözettim? Pratik olmasa zaten bir anlamı yok. Bu kadar çok eşyayı bağlamak 2 saat sürebilir. Ama ne kadar kısa olduğunu ve yaparken nelere dikkat ettiğimi anlatacağım. O da şimdi o iki videoyu birleştirsem, bu videoyla o videoyu, inanın 1,5-2 saatlik video çıkar. Mümkün olduğunca kırpmaya çalışıyorum. 2 bölüm dışında bir seçeneğim kalmadı. Dediğim gibi tekerleklerimiz bitti. Kurudular iyice. Videoyu da 15-20 güne hazır edeceğim. Çünkü bir malzeme daha geliyor maalesef kargoda. Amerika Amazon'dan geliyor. İnanın onu bekliyorum video için. Gelir gelmez diğer videoyu çekeceğim. Aslında her şey hazır. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar. Wow.